Geleneksel Japon dini. Şintoizm. Tarih öncesi çağlardan kalma animistik inanç şekillerindendir. Şinto aslen Çince bir kelimedir ve tanrıların yolu anlamına gelir. Japonca karşılığı kaminomichi'dir. Japon dini metinlerinde, Japonların geleneksel dinlerini 13. yüzyıldan itibaren, Japonya'da hızla yayılan Budist inancından ayırmak amacıyla bu Çince söz benimsenmiştir. Şintoizm, daha ziyade ataların ruhlarıyla ilişkilendirilen, tabiatüstü varlıklara veya güçlere belli ritüeller çerçevesinde tapınma, Japon geleneğine ve aileye saygı gösterme üzerine kurulu bir dini öğreti veya hayat biçimidir. Görünen ve görünmeyen her türlü ilişkiye önem atfeden güçlü bir ahlak sistemi geliştirmiştir. Konfüçyüsçü sosyal ahlakın da etkisiyle, Orta Çağ'dan itibaren günümüz Şintoizminin temelini oluşturmuştur. Şintoizmin bir diğer özelliği, Japonya ve Japon halkıyla özdeşleşmesi, dolayısıyla dışarıya kapalı bir din olmasıdır. Şinto geleneğinde, ihtida veya misyon faaliyeti yoktur. Şintoizmin ortaya çıkışı, Japon tarihinde, Yöyoi adıyla bilinen döneme rastlar. Milattan sonra, 300 ve 550 yılları arasındaki dönemde, günümüzdekine yakın bir şekil almıştır. Bu dönemde, yazının Çin ve Kore yoluyla Japonya'ya girmesiyle, Şinto metinleri kayda geçirilmiştir. Bu durum, merkezi bir Şinto sisteminin gelişmesine imkan hazırlamıştır. İse de, bulunan Şinto tapınağı merkezi bir tapınak statüsüne ulaşmıştır. Bu dönem için belirleyici olan en önemli değişimler, Şintoizmin milli bir din olarak algılanması ve devlet dini biçimine dönüştürülmesidir. 1871'de Din İşleri Bakanlığı kurularak, Şintoizm devletin tek resmi dini olmuştur. Vahye dayalı bir kavram çerçevesinde olmasa da, Şintoizmi çok tanrılı bir kutsallık doğrultusunda yorumlayan, bir takım yazılı metinler Şintoistler arasında saygın bir yere sahiptir. Bunların başında, Japon yazılı dini edebiyatının ilk örneğini teşkil eden Kojiki gelir. Kojiki, Japon adalarının kutsallığı, Şinto tanrılarının öyküleri, dünyanın yaratılışı, Japonların mitolojik kahramanlarının hayatları gibi efsaneleri içerir. Benzer bir metin, yine Japonların efsanevi tarihini anlatan ve kökeni, 13. yüzyıla kadar inen Nihongi'dir. Yazılış dönemlerinden çok daha eskiye uzanan, şifahi gelenekleri derleyen bu metinler, Şintoizmin kutsal yazılı kaynaklarını oluşturur. Şinto ritüelleri, ya kamileri adanmış, Jinse adı verilen tapınaklarda veya evlerdeki ibadete ayrılmış, Kamidara'da icra edilir. En önemli Şinto tapınağı, Honshu adasındaki ise şehrinde bulunan Amaterasu Jinja'dır. Şinto ritüelleri günün belli vakitlerine göre düzenlenmiş değildir. Daha çok herhangi bir kamiden şahsi bir talepte bulunmak amacıyla yapılır. Düzenli ritüeller, Matsuri denilen bayram günlerinde uygulanır. Her yıl Ocak ayında yapılır. Düzenli ya da düzensiz, bütün ritüeller kutsal mekanların bir köşesinde bulunan su havuzlarındaki arınma ritüeliyle başlar. Tapınaklarda icra edilen ritüeller, genellikle Şinto rahip ve rahibeleri tarafından yönetilir. Bazı özel günlerde ise, din adamları müzik eşliğinde, Kagura adı verilen şamanik danslar yapar. Oruç ve yemek, bayramın diğer unsurlarındandır. Şinto inancında, kutsallık atfedilen belli bir merkez yoktur. Bunun yerine başta Japon toprakları olmak üzere, bütün tabiat kutsal kabul edilir. Fakat dağlara, özellikle de Fuji Dağı'na saygı gösterilir ve her yıl çok sayıda kişi tarafından ziyaret edilir. Güneş, Şinto sembolizminde önemli bir yere sahiptir. Japonya kelimesinin Japonca'daki karşılığı olan Nihon, güneşin doğduğu ülke, anlamına gelir. Ayna, güneş tanrıçası, Amaterasu'nun ışığını yansıtması sebebiyle, kutsal sembol olarak tapınaklarda ve evlerin ibadet mekanlarında bulundurulur. Şinto öğretisinde, temizliğe büyük önem atfedildiğinden, evlerin girişine sabah akşam temizlik amacıyla su serpilmesi ya da girişe ve köşelere tuz konması adeti vardır. Şintoizmde ölüm sonrası hayat konusunda bir inanç sistemi yoktur, daha ziyade bu dünyayı vurgulayan bir anlayışa sahiptir. Bununla birlikte modern zamanlarda, Şintoizmde de, Budizmin ruh göçü inancını benimseme eğilimi ortaya çıkmıştır. Şintoizmin, toplumu birleştirici bir unsur olarak kullanılması, halkın kendisine kutsallık katması, Japon imparatorunun nüfuzu altında birleştirilmesi amaçlanmış, böylece koyu bir yurtseverlik bilinci oluşturulmuştur.
1945'te Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmasına kadarki dönemde, Milli Şinto anlayışının yapılanması hız kesmeden devam etmiştir. Savaş sonrasında, Amerika Birleşik Devletleri'nin isteği doğrultusunda, Şintoizm resmi din statüsünden çıkarılmış, daha ziyade halk inancı biçiminde devam etmiştir. Günümüzde 127 milyon olan Japon nüfusunun sadece 4 ila 5 milyon kadarı saf Şinto dinine mensuptur. Geri kalan nüfusun büyük kısmı, Şintoizm ile Budizmin karışımından oluşan Shinbutsu-shugo inancına mensuptur. Ancak Budizmin daha baskın olduğu bir geleneğe bağlıdır. Dünya halkları dinleri hakkında yapacağım bir sonraki sunuma kadar. Hoşça kalın.